Her sabah kalkıp günlük akışın rutinine dahil oluyoruz. İşe, okula, alışveriş merkezlerine giderken bu akış içerisinde birçok insanla etkileşime giriyoruz. Biz insanlar son 3000 yıldır göçebe bir hayatın parçasıyken son 100 yıldırsa kapalı mekanlar içerisinde yaşam alanlarına ve sosyal hayatlara sahip olduk. Ancak değişen ve gelişen kent akışının bir parçası olduğumuz gerçeği hiçbir zaman değişmedi. Zamanla birlikte kent, insanların yaşamını, yaşamın da onu şekillendirdiği sürekli değişen bir dinamik sistem haline geldi. İçinde bulunduğumuz mekanlar ve iletişim halinde olduğumuz insanlar bizi bu sistemin içerisine dahil etti. Peki sizce oluşumunda yadsınamaz bir katkımızın olduğu bu mekanlar hayatlarımızı nasıl değiştirdi? İnsanlığın en büyük eseri olan kentler durmadan büyümekte ve değişmektedir. Toplumların yaşam biçimleriyle şekillenen kentler her ne kadar tarihi izleri üzerinde barındırsa da günümüzün gelişen şartları ve insanların değişen isteklerine ve ihtiyaçlarına göre gelişmiştir. Şu tarihe baktığımız zaman zaten insanların hep bir araya gelme ihtiyaçlarının olduğunu görüyoruz. Ta Roma'ya kadar gittiğinizde hani Roma şehirlerinin kalbini o agorada, forumda attığını görüyoruz. Yine İtalya çok iyi bir örnek. Çok eskilere dayanan bir kent kültürü var. Ve çok enteresandır. Hala bu geleneğin sürdürüldüğü küçük böyle tarihi şehirler bulabilirsiniz. Özellikle akşamüstü 4-5 civarlarında insanların gayet güzel giyinip böyle hazırlanıp dışarı çıktığını, belli sokaklarda, belli meydanlarda bir araya geldiklerini, kahvelerini içtikleri, birbirleriyle sohbet ettiklerini görebilirsiniz. İhtiyaçlar. Aslında konu ihtiyaçlarımız olunca her ne kadar aklımıza bedenimizin ihtiyaçları gelse de ruhumuzun da ihtiyaçları vardır. Doğamız gereği toplumda diğer insanlarla iletişim içerisinde olmaya ve sosyal yaşamımızı canlı tutmaya ihtiyaç duyarız. Bazen yoğun bir günün ardından tanımadığımız birçok insanla aynı mekanda bir kahve içmek, bazen topluca yapılan planlarla aynı noktada buluşmak. Kısacası kent ne kadar değişirse değişsin, ihtiyaçlarımız doğrultusunda hep sosyal mekanlar sunma arayışına girmiştir. Ancak günümüz kentleşmesinde çoğunlukla sosyal mekanların oluşumunun ulaşım ağlarından arta kalan mekanlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Araç yollarının yayalara göre oluşturulması beklenirken, araçların ön planda olduğu, yayalarınsa geri planda tutulduğu kentlere rastlıyoruz. Zaten şöyle bir şey de var. Yani otomobil icadı oldu, mertlik bozuldu diye de konuştuğumuz bizim bir şey vardır, tabir vardır. Çünkü şehirler aslında yayalar içinde, yayalar şehriydi. Yüzlerce ve binlerce yıl. Hep yayaların hakimiyetindeydi şehirler ve yayalara göre şekilleniyordu. İnsanlar böyle kaldırımlara mahkum olmaya başladı ve şehrin bu defa geometrisi, şehrin mekanları falan yani otomobile göre oluşturulmaya başladı. Bu da işte aslında kent yayalar kentidir. Otomobiller kenti, arabalar kenti olmaya başladı. Günlük hayatımızda kullandığımız mekanları bir düşünelim. Orada bulunmayı neye göre seçiyoruz? Bizi yönlendiren şey ihtiyaçlarımız mı oluyor? Yoksa sadece ihtiyaçlarımız değil, erişilebilirlik de seçimlerimizi etkiliyor mu? Bugün otomobillerle kolayca ulaşabildiğimiz, tüm ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılayabileceğimiz mekanlar oldukça popüler. Bu alanların sosyal mekan tercihlerimizde de büyük rol oynaması sizce de doğal değil mi? Alışveriş merkezi, biz ona yaşam merkezi demeyi tercih ediyoruz. Bu bir ihtiyaç. Bir ihtiyaçtan doğmuş bir şey, inanın. Ama bizim gönlümüzden Tunalı'da buluşalım, Bahçeli Evler'e gidelim, sokak kafeleri, bulvar mağazaları geçiyor. Buna hepimiz inanıyoruz. Doğrusunun bu olduğunu bildiğimiz için açıkçası inanıyoruz.
Özellikle son zamanlarda sıkça duyduğumuz karma kullanımın asıl amacı, günlük hayatımızda kullandığımız farklı türdeki mekanları erişim kolaylığı sağlayarak bir arada tutmaktır. Ankara'nın ilk karma kullanımlı yapılarından olan Armada, kentlinin günlük ihtiyaçlarını bir arada bulunduran yapılara verilebilecek başarılı örneklerden biridir. Bizi böyle heyecanlandıran, bizim için çok önemli duygular yaşatan projeler gerçekleştirebildik. Bunların arasında insanlara en çok dokunan ve yaşam merkezleri dediğimiz projelerden biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki aslında Armada. Şimdi karma kullanımlı bir yapı bu. Bunun da bir kentin zenginliğini, bir kentin karmaşasını, bir kentin gereksinimini yerine getireceğini düşünüyoruz. Ve aslında açıkçası işveren başlangıçta burada bir ofis kulesi falan olmasını pek düşünmemişti. Doğrusu biz önerdik. Karma kullanımı bir yapı haline getirmesini istedik ki birbiriyle ilişki kurabilsin, birbirine katkısı olsun diye de düşünmüştük. Simgesel böyle bir kuleyle de böyle şehrin dikkatini çekecek, cazibe yaratacak, buraya doğru odaklanacak bir tasarım gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Etrafındaki alanlar, özellikle önünde de bir kentsel plaza oluşturmaya çalıştık. Bu yapılar bulundurduğu farklı mekanlar sayesinde gün içerisinde bir araya gelmemizi sağlar. Bakıldığında her ne kadar oluşum süreci kolaymış gibi görünse de, birileri çok önceden nereden nereye yürüyeceğimizi, arkadaşlarımızla nerede oturacağımızı ve hatta ne tarafa bakacağımızı bile düşünüp planlamıştır. Sizce de bu, yapıların oluşum sürecinin hiç de basit olmadığını anlamaya yeterli bir sebep değil mi? Değişen insan ihtiyaçlarıyla artık mimarların görevi bir yapı ortaya çıkarmaktan çok daha fazlasıdır. Yapının oluşum sürecindeki en önemli amaçlardan biri, kent ve kentlinin arasındaki bağı güçlendirmektir. Bu amacı oldukça önemseyen günümüz mimarlarından biri de Ali Osman Öztürk'tür. Ben Ankara'da doğdum. İlk, orta, lise ve üniversiteyi de Ankara'da okudum. Annem babam da Ankaralı. İlk ofisi de Ankara'da kurduk. Yani sonuçta Ankaralıyız. Bir şekilde Ankara'ya bir bağımız var. Ama şuna inanıyorum. İnsanlar yaşadıkları şehirle bir bağ kuruyorlar. Bir kökler oluşuyor. Bir süre sonra da o şehre karşı bir sorumluluklar oluyor. O anlamda da biz A-Tasarım kuruluşundan beri hem yurt içi, yurt dışı, Ankara içi, Ankara dışı pek çok projemiz olmasına rağmen Ankara'ya yoğunlaşmak istedik. Aradan geçen bu 20 yıllık süre içerisinde de açıkçası şansımız yaver gitti ve bu isteğimiz sonuçsuz kalmadı. Toplumun kullanımına sunulan ve sayısız insanın içerisinde bulunacağı yapıların oluşum sürecinde tek bir kişinin yer almasının mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Nasıl bu yapılar farklı ihtiyaçlara sahip insanlara göre tasarlanıyorsa, bunu tasarlayanın da farklı deneyimlere sahip insanlardan oluşan bir ekip olması sizce de doğal değil mi? A-Tasarım 1997 yılında kuruldu. Gelecek yıl inşallah 25. yılımızı kutlayacağız. Ankara ve İstanbul olmak üzere 2 ofiste çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplam 4 tane çalışma grubumuz var. Bunların her biri de bir ofis gibi ayrı ayrı çalışıyorlar. Ekip çalışması, ekipler bizim için çok önemli. Bu ekiplerin içerisinde yöneticiler var. Onlarla beraber olan daha junior arkadaşlar var. Her ekip kendi içerisinde bir takım oluşturuyor. Takım çalışması, ekip ruhu bizim için çok önemli. Bu anlamda bu sıcak tutmak, devamlı bunu beslemek istiyoruz. Stajla başlayıp da şu anda proje yöneticisi olan arkadaşlarımız var. Farklı yaş gruplarından, farklı deneyimlerden arkadaşlarımız da yine ekiplerin içerisinde yer alıyor. Mimarlıkta verimliliği artırmak için tek bir kişi ve tek bir fikirle çalışmak değil, farklı fikirlere sahip ama ortak paydada buluşabilen bir ekiple çalışmak tercih ediliyor.
Son zamanlarda kent içinse ortak bir paydada buluşmak gerekirse, araçların ön planda olduğu, yayalarınsa geri planda kaldığı bir kentleşmeden kaçınılması gerektiğidir. Yapıların erişilebilirliğinden bahsettiğimizde, akla ilk gelenin yaya olarak ulaşım yerine araçla ulaşım olması, günümüz kentlerinin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Biz bir şekilde bu yayalar şehrine doğru bir şeyler yapmamız lazım. Tepe Prime, Armada Sokağı, Maydan, bunların hepsi yaya bölgeleri aslında. Yaptığımız şey araçtan arındırarak, özellikle Armada'da da o bizzat araçların dolaştığı bir yer olan o sokağı yayalar sokağı haline getirdik. Tasarım ve üretim sürecinde kentin potansiyelleri ve toplumun ihtiyaçlarıyla beraber iklimden insan psikolojisine birçok farklı dış etkenin bir arada düşünülmesi gerekir. Her kentin kendine özgü bir iklimi olduğu gibi, her kentin insanının da kendine özgü bir tasarım anlayışı ve psikoloji vardır. Ülkeden ülkeye, hatta şehirden şehre değişen insan psikolojisini çözümleyip, mimari tasarımı ona göre şekillendirmekte bir arada düşünülmesi gereken etkenlerdendir. Mesela siz İstanbul'da yaptığınız bir projeyle Diyarbakır'daki proje arasında muhakkak ki fark olacaktır. Hatta daha küçük bir şehirdeki yapılan bir yine yapıyla kozmopolit bir ortamdaki bir yapı arasında muhakkak ki bir fark var. İnsanların alışkanlıkları, insanların tabii yaşam biçimlerinin de mimar olabildiğince hissetmek ve ona göre davranmak durumunda. Ankara'da iklimsel anlamda insanların çok tereddütleri vardı. Yatırımcılarımızın da bu anlamda bazı endişeleri olmadı değil. Hep deniyordu ki ya insanlar dışarıda oturur mu? Açık mekanda ne kadar etkili olur? Bunu tercih ederler mi diyorduk. Biz de o zaman yine Ankara'dan örnekler veriyorduk. Tunali İlmi Caddesi, Bahçeli Evler, bakın ne kadar popüler, insanlar ne kadar seviyor, orayı kullanıyor. Yani neden olmasın, hani burası da başarılı olacaktır falan diye. Açık ve kapalı alanlarda bir kamusal mekan, bir buluşma mekanı oluşturma çabamız devam etti. Dünya her geçen gün değişse ve gelişse de kent ve kentlinin arasındaki bağ hep var olmuştur. Kent insanlarının hayatını şekillendirirken kentteki mekanların oluşumunda da insanlar büyük rol oynar. Bugün kentin önemli bir parçası olan meydanlar, farklı sosyal grupların bir araya geldiği ve iletişim kurduğu mekanlardır. Psikolojik dinlenme yeri olan meydanlar, biz insanların aidiyet duygusuyla benlik bulur ve toplumun canlılığından ve dinamizminden beslenir. Bir köy meydanındaki çınar ağacının gölgesi, günümüzde ise belki kent meydanındaki havuzun yanı. Birkaç yıl önce de Tepe Prime ve Armada'nın arasında Bilkent Kavşağı'nda yine Eskişehir yolunda Maydan'ı gerçekleştirdik. Ya Maydan da isminden de anlaşılabileceği gibi ortada bir meydan var. Onun etrafında yapılar o meydanı tarifliyor. Bu da karma kullanımlı bir yapı. Bunun en büyük avantajı metro istasyonun hemen dibinde olmasıydı. Gerçekten bu da kilit taşı gibi bir konumda ve arkasında da bu son 10 yılda müthiş bir gelişim gösteren Mustafa Kemal Mahallesi var. İnsanların yapacağı en doğal şey metro istasyonundan çıktıktan sonra mahalleye doğru yürümeleri. Dikdörtgen sayılabilecek bir arsa var. Biz de insanların yolunu kısaltmak ve onlara böyle eğlenceli bir zamanda geçirtmek için diagonal olarak kestik arsayı. Ve çapraz köşelerden girişler verdik. Metrodan çıktıktan sonra siz böyle diagonal bir şekilde gelip oradaki meydana ulaşıp oradan tekrar devam edip
Mustafa Kemal'e doğru geçebiliyorsunuz. Doğrusu Maydan'ın da hızlı bir şekilde Ankara'nın sosyal hayatına katılması açıkçası bizi gayet mutlu etti. Kent fonksiyonları kimi zaman kendiliğinden oluşabileceği gibi kimi zamansa bir mimarın dokunuşuyla ortaya çıkabilir. Kentlinin beklentisi ve ihtiyaçları ne kadar iyi düşünülürse oluşturulan mekanın verimliliği de o kadar yüksek olur. Ulaşım kolaylığı, içinde barındırdığı kullanımlar, yayanın yapı içerisinde dolaşımı gibi dikkat edilmesi gereken detaylarsa bu verimliliğin artmasını sağlar. Tüm bunlar dikkate alınarak yapılan mimari dokunuşlardan biri ise yine Ankara'da bulunan Maydan projesidir. Farklı türdeki kullanımların bir meydanı tanımlamasıyla oluşturulan Maydan, karma kullanımlı yapılara verilebilecek bir diğer başarılı örnektir. Mahalleden içeri doğru alıyoruz. Kestirme yolu her zaman insanlar için güzel, avantajlı. Buradan böyle davetkar bir şekilde alıyoruz insanları, meydana doğru çekiyoruz. Bu arada böyle sempatik alanlar, insanlar oturuyor, keyifli kahve içiyor, sohbet ediyor. Sonra böyle peyzaj ögeleri var, sağımızda, solumuzda. Böyle bir hoşluk veriyor bize. Sonra meydanın ortasına doğru ilerliyoruz. Meydanın şu anda ortasındayız. Burada 3 tane bloğumuz var. Yine karma kullanımlı bir yapıdayız. Ofis ve aşağıda da meydanın etrafında gastronomi ağırlıklı ama çeperde de farklı karakterde mağazalarımız var. Metro istasyonundan çıkan insanların mahalleye geçerken bu meydanı kullanmalarını istedik. Yani insanlar biliyorum yani bunu tercih ediyorlar. Ben de çocukluğumda hep bir yerden bir yere geçerken böyle eğlenceli rotalar seçerdim doğrusu. Yani bu arada hani kenti yaşıyorsunuz, mekanları hissediyorsunuz. Yani keyif alıyorsunuz doğrusu. Biz de burada onu kurmaya çalıştık. Bir alt merkez oldu burası. İnsanların ihtiyaçlarını gördüğü, buluştuğu, bir araya geldiği bir yer oldu. Peki sizce oluşturulan yapıların barındırdığı farklı türdeki kullanımların kendi içindeki ilişkilerinin yanı sıra yapının çevresiyle kurduğu ilişki de bir o kadar önemli değil mi? Bir hayal edelim. Yaşadığımız semte birçok insanın günlük ihtiyaçlarını karşıladığı, buluşma noktası olarak benimsediği, günün sonunda kendine vakit ayırmak için uğradığı bir mekan inşa ediliyor. Sizce de bu mekanın semte birçok yönde olumlu etkisi olmaz mı? Semtin kaderini değiştiren projelerden biri ise Ankara'nın simgesi haline gelen Atakule'dir. A-Tasarım mimarlık tarafından yenilenen Atakule, aynı zamanda Türkiye'nin ikinci karma kullanımlı yapısıdır. Atakule projesi de bizim için ilginç deneyimlerden birisi oldu. Doğruyu söylemek gerekirse. Bu projeden bahsedilip ilk konuşulduğunda açıkçası bayağı bir çekindik. Çünkü Atakule Ankara'nın simgesi olan bir yapı. Google'da Ankara yazın, Atakule'nin resmi çıkıyor. Böyle Ankara'nın belediyenin ambleminde bile Atakule'nin resmi var. Ankara ile ilgili bir afiş görün, muhakkak böyle bir silüet koyarlar. Orada Atakule var. Şimdi biz nasıl yapacağız, ne yapacağız? Bir şekilde projenin açıkçası içinde bulduk kendimizi. Tabii kule duruyor. Kule çok güzel bir kule, çok simgesel bir kule. Rahmetli Ragıp Buluç abimizin yaptığı güzel bir tasarım. Fakat zamanla işte gelişmeleri ayak uyduramadığı için yeniden ele alınması gerekti. Atakule'nin hani kan kaybetmesi, yıllar içerisinde çok az artık tabiri caizse neredeyse kullanılamaz hale gelmesi maalesef bu etrafındaki yapıları, etrafındaki kent yaşamını da olumsuz etkilemişti. Fakat
Proje başlayıp da Atakule ve çok uğraştığımız çok özel bir proje oldu, doğruyu söylemek gerekirse. Ve çok güzel ve çok çekici bir yapı olarak böyle şehrin parlayan bir yıldızı haline geldi. Hoş bir şekilde etrafını da aydınlattı. Ve etraf tekrar popüler hale gelmeye başladı. Doğal akış, insan elinin değmediği ve zaman içerisinde şekillenen kent dokuları. Keşke dedirttiren ancak metropol şehirlerde görmemizin zorlaştığı bu alanların günümüz kentlerine entegre edilmeye çalışılması yaşam alanlarını olumlu yönde etkiler. Yaşam alanlarını araçlara ve binalara göre değil, asıl sahibi olan yayalara göre oluşturmak, uzun vadede bölgenin kullanımını artırarak kente kazanım sağlar. Unutulmamalı ki insanların ihtiyaçları günden güne değişebilir. Bugün yeni bir arabaya, yarınsa manzaralı bir eve ihtiyaç duyulabilir. Ancak insanın kente olan ihtiyacı ne azalır ne de değişir. İnsanlık tarihinde zaman zaman inişler çıkışlar hep olmuş. Hatta şu anda yaşadığımız pandemiye benzer çok büyük olaylar da yaşanmış. Bunlar kentleri de etkilemiş. O dönemde de insanların bir kısmı kırlara falan da kaçmış. Fakat bunun uzun süreli olmayacağına inanıyorum. Pandeminin bize çok zararları da oldu ama sanki bazı şeyler de bize hatırlattı diye açıkçası düşünüyorum. Yani bu dönemde birbirimizden uzak kaldık, bir araya gelemedik, iç mekanlara hapsolduk, dışarı çıkamadık, kent mekanının, bir araya gelmenin, buluşmanın, kentte vakit geçirmenin ne kadar güzel, ne kadar değerli, aslında ne kadar basit bir şey olduğunu da gördük ve yaşadık. Sanki bu kentsel mekana karşı olan iştahımız ve ilgimizi bence bu artırdı. Ve gelecekte de kentlerin tasarımında bunun dikkate alınacağını düşünüyorum. Yani açık alanların, hatta yeşil alanların, parkların insanlar için ne kadar önemli ve değerli olduğunu, bunların kentlerimizde artırılmasının doğru olacağı fikri bile bir taraftan güçlendi diye açıkçası düşünüyorum. Yani ben gelecekle ilgili çok aslında umutluyum, yani çok pozitif düşünüyorum. Yani teknolojinin insanların hayatını kolaylaştırdığını, günlük hayatta faydalı böyle çözümler ürettiğini düşünüyorum doğrusu. Ama bunu da tabii iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Tüm meslektaşlarıma da yine böyle canı gönülden söylüyorum. Hele genç arkadaşlara, genç meslektaşlara söylüyorum. Hani cesaretinizi hani hiç kaybetmeyin. Sizin yaptığınız şey çok daha fazlası olabilir. Bir binadan daha fazlası olabilir. Bir kente, bir çevreye çok büyük bir katkı sağlayabilirsiniz. Kentleri var eden bizler ve hayatımızı şekillendiren, yönlendiren kentler. Oluşumundan bu yana her bir meydanında ve sokağında milyonlarca insanın iz bıraktığı kentlerimiz, günlük hayatımızda dahil olduğumuz akışa ev sahipliği yapıyor. Belki Atina'daki bir antik Yunan agorası, belki Orta Çağ'da bir pazar alanı, belki günümüzde bir yaşam merkezi. Geçmişten geleceğe bir miras olan kentlerimiz, bir yoldan ya da bir binadan çok daha fazlası. Ve bizlerse geleceğe iz bırakan kentlileriz.